İdeal olan açıkçası muhalefet partilerinin de üzerinde hemfikir olduğu güçlendirilmiş parlamenter rejimdir. Bu da demek oluyor ki parlamentonun güçlü olduğu, halkın vekillerinin, halkın temsilcilerinin, halkın sözünü söyleyebildiği ve bu düşünceleri her ne düşünceyse onlar, azınlık çoğunluk hiç önemli değil, bir kişi bile olsa o düşüncenin dikkate alındığı bir demokratik, gerçek demokratik sistemdir. Sosyal devletin güçlü olduğu, insanların temel hak ve özgürlüklerinin daha detaylı şekilde temin edildiği bir anayasa, yani eğer sistemden bahsediyorsak bu ancak anayasayla olur, muhakkak ki düzenlenmesi gerekir. Güçlendirilmesi gereken bir sosyal devlet olduğumuz var ve zayıflatılması gereken bir yürütme yetkisi durumu var. Yürütme dediğimiz yani Cumhurbaşkanı ve işte Bakanlar Kurulu, eğer parlamenter rejim olursa yetkilerinin daha temsili kaldığı, özellikle Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin daha temsili kaldığı bir yeni sistem. İhtiyacımız olan, ayrıca anayasaya girmesi gereken bazı noktalar da var. Bu sivil toplumla ilgili, özellikle sivil toplum örgütleri ve siyaset ilişkisinin daha aktif olduğu, daha gerekli, daha muhakkak ki fikrinin alınması gerekir diyebilecek, buraya doğru itekleyebilecek daha detaylı hükümlerin oraya konulmasıdır. Sivil toplumun bağımsızlığının temin edilmiş olması ve bu bağımsızlık çerçevesinde de özgürce her neyi savunuyorsa o sivil toplum kuruluşu, bunun siyasilere iletilebilir olması, o yolun açık olması. Bir de halk kısmı, sivil toplumla toplum arasındaki, halk arasındaki o bağların açık olması. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda devletten olabildiğince o desteği almasının yolu, önü açılmalıdır. Sivil toplumlarında, sivil toplum örgütlerinde bu anlamda kendi özgürlüğünü sonuna kadar savunması gerekir. Aslında bütün endişelerimiz gerçekleşti. Örneğin bir Cumhurbaşkanı kararıyla, kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'den çekilindi. En basit, en somut, en yakın zamanda gördüğümüz örneklerinden biri buydu. Meclisin %51'i orada siyasi iktidar vekillerinden oluşuyorsa onların sözünün geçtiği bir sistemle karşı karşıyayız. Geri kalan %49'un fikri ne? Kimse bunu çok da umursamıyor. Bir dönemin olağanüstü hali üzerine yapılan bir anayasaydı ve olağanüstü hal sebebiyle çıkarılan bütün o KHK'lar şu an hala etkisini devam ettiriyor. Çünkü bir cumhurbaşkanı koruması, bir tek insan koruması durumu söz konusu. Bir insanın düşüncesine dayalı bir sistemin olduğu yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Söylenen her şey çöpe gitti. Kaldı ki kendileri de bu sistemin işlemediğini gördüler. Şu anda bu sistemi değiştirmenin yollarını arıyorlar. Yerel yönetim dediğimde aklıma direkt herkese eşit mesafede davranan bir yapı geliyor ve böyle olmak durumunda. Mesafede durma, herkese eşit şekilde yaklaşma, çifte standart uygulamama politikası çok çok önemli. Sivil toplumda vatandaşın sesi aslında. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarına da eşit mesafede yaklaşılması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının da burada birazcık daha tabii atik olması gerekiyor. Nasıl olsa bizi dinlemezler, nasıl olsa sözümüzü geçiremeyiz, nasıl olsa bu isteğimiz yerine gelmez gibi düşünmemeleri lazım. O baskıyı organize şekilde kurabilmeleri çok önemli. Yerel yönetim ve STK'lar arasındaki geçirgenliğin hızlanması için teknolojinin ve sosyal medyanın, dijital çağın daha doğrusu bu derece yoğun kullanıldığı bir dönemde yerel yönetimlerin STK'ları projelerini, fikirlerini hayata geçirmeleri için hem yine maddi ve tabii ki de psikolojik anlamda cesaretlendirmek anlamında ellerinden gelen her şeyi yapmaları ve önemli bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Öncelikle her siyasi partinin bir merkez yönetim kurulu var ve merkez yönetim kurulundaki temsilcilerin kendi alanları var. Bu temsilcilerin kendi alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının çok titizlikle bir liste tutması gerektiğini düşünüyorum. Bütün örgütleri içeren bir liste tutulmalı ve o sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili her türlü yasama faaliyetinde fikirleri alınmalı. Yasa yapım süreçlerine muhakkak dahil edilmeliler. Düzenli şekilde sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapılmalı. Aşağıdan yukarıda yine aynı şekilde talepler her neyse mahalle bazından başlayarak partinin en üst kademesine kadar, genel merkezine kadar bir raporlama sistemi de yine aynı şekilde oluşturulmalı diye düşünüyorum. Bu iletişim ve disiplin olmaksızın ne sivil toplum kuruluşlarının işte siyasi partilerle iletişimi güçlenir ne de sivil toplum kuruluşları amacına giden yolda hız kazanabilir.
Çünkü gerçekten de siyaset ve sivil toplum kuruluşları birbirini destekledikleri zaman çok daha hızlı sonuç alınabiliyor. Demokrasiyi benimsemiş yapılarda STK'ların rolü vazgeçilmezdir ve çok belirleyicidir. Bu akışkanlığın sağlanması, bu zincirin yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı şeklinde akışkanlığın sağlanması çok çok önemli. Bir kere öncelikle şunu isterim. Karşımdaki insan benim fikirlerime açık mı? Bir yasanın geçmesini istiyoruz. Yeni bir yasa yapım sürecine girilmesini istiyoruz bir konuyla ilgili. Öncelikle bu yasa yokluğunun ne gibi mağduriyetlere yol açtığını örneklerim. Yani toplum içerisinde nasıl zararlar verdiğini insanlara, bunları somut örnekleriyle, istatistiklerle, mümkünse rakamlarla, bir dosyayla önüne koyarım. Alt talepler oluşturabiliriz. Eğer bu talebimizi yerine getirmeyecekseniz deyip alternatif bir B planıyla muhakkak ki gitmek gerekir. Siyasi partiler halk için vardır, toplum için vardır. Toplumun yetkilendirdiği siyasi parti mensupları sizi temsil eder. Dolayısıyla da toplumun talebini bir şekilde yerine getirmek zorundasınızdır. Ve bu anlamda aracı olarak en önemli yapılarda STK'dır. Sivil toplumun desteklenmesi anlamında daha yapıcı, daha sivil toplumu öne çıkaran, toplumla o aradaki iletişim akışkanlığını kolaylaştıracak düzenlemeler. Örneğin yer tahsisi, rahat çalışma ortamı, bağımsızlıklarının temini, bunlara ağırlık veririm. Öncelikle birebir irtibat kurmak adına her türlü lojistik imkanından tutun bütçelemesine kadar bunları daha yapıcı hale getirmeye, olumlu hale getirmeye çalışırım. Torba yasayla eklenen o bölümler dışında açıkçası işleyişi çok da rahatsız eden aman aman bir hüküm yoktu. Yani dijital çağda muhakkak online'ın kullanılması gerekiyor. Ve her sivil toplum kuruluşunun mümkün olduğunca sosyal medyayı da o hesaplarını da oluşturarak insanlara kendini tanıtması ve biz buradayız, ihtiyacınız olduğunda bize ulaşabilirsiniz demesi lazım. Bunun için de olabildiğince tabii ki etkili kullanması lazım mecraları. Yerel yönetimler üzerinden kamuya kendini tanıtmak ve iletişime geçmek bence en kolaylaştırıcı yol. Belediye meclisleri, yani her ilçede var. İşte bu meclis üyeleriyle iletişim yine kuvvetlendirilebilir. Artık tek başına bir mücadele alanı yok. Yani genel siyasete bağlı maalesef bütün mücadele. Örneğin kadın mücadelesi veriyorsanız sadece o alanda bir şeyler yapmakla olacak iş değil. Çünkü o çatı sistemi, oradaki o çatı sistem bozuksa, örneğin yargı bağımsız değilse sizin seçim çalışmalarınızla yaptığınız her şey de boşa düşebilir. Yani bu artık topyekün bir mücadele. Topyekün bir demokrasi mücadelesi. Önce demokrasinin temini sağlanmalı. Ondan sonra herkesin her alanda fikrini dile getirdiği o STK mücadelesi de daha dinlenebilir, daha özgür ve daha etkin olacaktır diye düşünüyorum.